Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bugün yine en sevdiğim çalışmalardan biri olan kumaş boyama çalışmasını yapacağız. Minnie Mouse, Bez Çanta Boyama çalışması yapmıştık. Belki izleyen arkadaşlarım olmuştur. İzlemeyen arkadaşlarım için yukarıya ve aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Bu kez farklı bir desenim var. Malzemelerimizden biraz size bahsedeyim. Benim şöyle kumaş boyalarım var. Kadens ve Rich tercih ediyorum genelde. Tabii başka markalarda kullanıyorum ama en verim aldığım boyalar Kadens ve Rich. Onu belirtmek istiyorum. Fırçayla boyama bana zor geliyor diyorsanız şu şekilde tekstil boyaları da var. Bunlar keçeli kalem gibi boyalardır. Ancak ben yine de fırçayla boyanan boyaları tercih ediyorum. Daha kaliteli, daha hoş, daha güzel duruyor. Tabii ki boya yaparken fırça seçimi de çok önemli. Fırçanın kaliteli olması gerekiyor ve tüylerini dökmemesi gerekiyor. Kıllarını dökmemesi gerekiyor. Ben şu şekilde fırçalar kullanıyorum. Bunları AliExpress'ten aldım ve çok memnunum. Ve son olarak boyayacağınız kumaşın arkasına boya geçmemesi için altına kitap, defter, karton gibi materyaller koyup kumaşınızın diğer yüzeyini koruyabilirsiniz. Yine bana malzemelerle ilgili ve boyama tekniğiyle ilgili sorularınız olursa iletebilirsiniz. Şimdi boyama aşamasına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar neden aynı renk boyamadın diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Görselle aynı rengi kullanmıyorum. Bazı yerlerde aynı rengi kullanmadığımı yine göreceksiniz.
son bir aşama kaldı. Onu videoya çekmeyeceğim ama size hemen buradan anlatayım. Yarım saat, 1 saat sonra boyanın kuruduğunu zannederiz. Ancak aldanmayalım arkadaşlar. Boyanın kuruması 24 saati alıyor. Siz de 24 saat veya 48 saat sonra üzerine açık renk bir bez parçası koyarak buharsız ütüde 5 dakika kadar ütülemeniz, yani sabitlemeniz gerekiyor. Bu demek oluyor ki ben bunu ütüledikten sonra, yani boyamı sabitledikten sonra gönül rahatlığıyla artık kumaşımı yıkayabilirim. Yıkama konusuna gelince de elde yıkayabilirsiniz veya makinede 30 derecede yıkayabilirsiniz. Ben daha yüksek derecede yıkadım. Böyle bir deneyimim var. Bir sıkıntı yaşamadım ama risk almaya gerek yok. Siz 30 derecede veya elde yıkarsanız çok iyi olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.